Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kat kat olan nefis bir poğaça tarifim var. Yapmasıyla da inanılmaz keyif veren bu poğaçanın tarifini dilerseniz geçelim. Herhangi bir kabın içerisine bir çay bardağı ılık su, bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker ilave edip karıştırmaya başlayalım. Daha sonra içerisine 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta akı ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edelim. Tekrar karıştırmaya başlayalım. Unu ilave etmeye geçelim. Toplamda arkadaşlar 4 su bardağı un kullandım. İlk öncelikle 2 su bardağını koyduktan sonra birazcık karıştırdım. Tekrar üzerine 2 su bardağı unu ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi toplamda 4 su bardağı un kullandım ve hamuru yoğurmaya geçiyorum. Hamuru toparladık. Değerli arkadaşlar, siz de unu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edin. Bu yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, yoğurdun kıvamına göre değişkenlik gösterebilir. Ve hamurumuzu 1 saat mayalanmaya bırakalım. Mayalanmış olan hamuru tezgaha alalım. Yoğurmuş olduğumuz hamuru 12 eşit parçaya bölelim. Ve beze yapmaya geçelim arkadaşlar. Bezeyi açmaya başlayalım. İlk öncelikle biraz üzerine un serpelim. Daha sonra merdaneyle açmaya başlayalım. Açacağımız hamurun büyüklüğü ortalama bir servis tabağının büyüklüğü kadar olursa yeterli arkadaşlar. Açmış olduğumuz hamuru servis tabağının içerisine koyalım. Daha sonra üzerine eritmiş olduğum 100 gram tereyağında bir miktar fırça yardımıyla sürelim. Bütün bezeleri aynı büyüklükte açıp tabağa koyup üzerine yağ sürelim. Bütün işlemi aynı şekilde tekrar edelim arkadaşlar. En son açmış olduğum hamuru da tabağın üzerine koyalım ve üzerine kesinlikle yağ sürmeyelim. Çünkü merdaneyle açarken çok zorlanırız. Bütün açmış olduğumuz 12 parçayı tekrar tabaktan alalım ve elimizle yavaş yavaş açmaya başlayalım arkadaşlar. İlk etapta kesinlikle merdane kullanmayalım. Aralarda patlak verebilir. Elimizle yavaş yavaş açmaya devam edelim. Elimizle açma işlemi bittikten sonra üzerine birazcık un serpelim ve merdaneyle açmaya başlayalım arkadaşlar. Açmış olduğumuz bu hamuru bir yufka büyüklüğünde açarsak yeterli olacak arkadaşlar. Yufka büyüklüğünde açmış olduğumuz hamuru karşı ucunu ortaya getirerek ve bu taraftaki ucunu da karşıya götürerek hamurun kat kat olmasını sağlayalım. Daha sonra merdane ile hafiften açalım. Çok aşırı büyütmeden tabii ki arkadaşlar. Hafif dokunuşlarla uzun bir şerit elde edelim. Hamuru kesmeye geçelim arkadaşlar. Üçgen şeklinde şekil verelim. Kesmiş olduğumuz üçgenlerin orta kısmına da hafiften bir çizik atalım. Orta kısımlarına atmış olduğumuz çiziğin sebebi arkadaşlar poğaçamızın şeklinin daha güzel olmasını sağlamak tabii ki. Bütün poğaçaları aynı şekilde yapalım. Son olarak arkadaşlar üzerine bir yumurta sarısını sürelim. Ve 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarımız fırından çıktı arkadaşlar. İnanın ki çok lezzetli oldu. Hem tadıyla hem görseliyle. Sizler de çok beğeneceksiniz, buna eminim. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.